Arkadaşlar merhaba. Warburton'un felsefe okuma rehberi başlıklı müzakeremizde bugün sizlerle anlaşılır yazım tekniği kısmından devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Şimdi arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde anlaşılır yazmanın aslında meseleyi anlamaktan geçtiğini ifade etmiştik. Şimdi meseleyi anladığımızı göstermenin en temel ve doğal yolu da anlaşılır bir metin ortaya koymaktı. Fakat meseleyi ne kadar anlarsak anlayalım, anlaşılır metin yazmanın da sonuçta kendi içinde belli bir teknik altyapısı var. Ona riayet ettiğimiz zaman ortaya koyduğumuz metin karşımızdaki insana hem konuyu hem de bizim zihnimizdeki anlama şemasını ifade etmiş oluyor. Şimdi en temelinde ne var? Aslında bir meseleyi anlamanın en temelinde kavram haritası var arkadaşlar. Konuyu okuyoruz. Okumalarımızdan hareketle tartışıyoruz. Tartıştıktan sonra da konuyla ilgili kavramları zihnimizde berraklaştırıyoruz. Ve bu aslında anlamanın anahtar noktası. Niye? Kavramları anlarsak meselenin birbirleriyle olan irtibatını anlama noktasında da en büyük aşamayı gerçekleştirmiş oluruz. Şimdi ben İslam felsefesi sahasında çalışan bir kişiyim ve bu noktada İslam felsefesi tanımlar sözlüğü başlıklı bir çalışma yayınlamıştık. Şimdi neden bu çalışmayı burada zikrediyorum? Şimdi bir kavramı ortaya koyarken bir günlük dildeki kullanım var. Bir de işte İslam felsefesindeki kullanım var. Eğer ben bir kavramı izah edeceksem, bir düşünce biçimini izah edeceksem ne yapmam gerekiyor? Günlük dildeki kavramı da bilmem lazım. Felsefi dildeki kavramı da bilmem lazım. Ve buradan hareketle de karşımızdaki insanların bu kavramları anlama noktasını yakalayabilmem gerekiyor. Onun için de kendim yazdığım metinde kavramların tanımına dair bir açıklama getirmem gerekiyor. Ve hangi kavramı hangi anlamda kullandığım okuyucu tarafından bilinmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor. Ve bundan dolayı da bir yazımın en temel noktasını kavramların netleştirmesi, hangi kavramı ne anlamda, niçin kullandığımı okuyan kişiye, okuyucuya sunabilmektir. Şimdi kavramların netleşmesinden sonra ikinci aşama olarak da uzun cümleler, dolambaçlı cümleler, devrik cümleler, işte gizli öznesi olan cümleler kurmak yerine cümlelerimin açık, net ve şeffaf bir şekilde anlaşılabilir bir sistemle ortaya konması lazım. Tabii cümlelerimizin anlaşılır olması kendi ifade tarzımızla da alakalı. Yani bir kişi entelektüel birikimini ne kadar yüksek bir noktaya taşırsa kavramsal altyapısı ve ifade tarzı da o derece iyileşecektir. Ve bir de buna kendi yapısı içinde dilin kullanımını eklerse o zaman çok daha net ve berrak bir dille yazmak istediği şeyleri ortaya koyduğunu görebileceğiz. Şimdi felsefeyle ilgili bir konuyu çalışırken konuyla ilgili varsayımımızın açıkça ortaya konulması ve bu ortaya koyduğumuz hususlarla ilgili de tercihimizin netleştirilmesi. Şimdi İslam felsefesinden örnek verecek olursak klasik dönemde yaratılış tasavvurları ile ilgili Farabi'nin İbn Sina'nın ortaya koyduğu sudurcu anlayışta kelamcıların ortaya koyduğu hudusa dayalı sonradan yaratılış olarak ifade edilen yaratılış tarzını iki varsayım olarak ortaya koyduysak bunları örneklendirip bunların kendi aralarındaki farklılıklarını ve ortaya çıkardıkları sonuçları değerlendirmem gerekiyor. İşte bu değerlendirildiği zaman gerek sudur nazariyesinde gerekse hudus dediğimiz tasavvurda nasıl bir varlık şeması ortaya çıktı okuyucu tarafından anlaşılacaktır. Ama ben bu ikisi arasındaki temel önermeleri, varsayımları ve sonuçları ortaya koymazsam o zaman insanların yaratılış tasavvuru ile ilgili ortaya konulan bu görüşlerin amacının ve sonuçlarının ne olduğunu anlamasına da imkan kalmıyor. İşte bunun için de bizim varsayımlarımızı ortaya koyduktan sonra kavramsal bir hiyerarşi ortaya koyarak aşama aşama kavramların birbirleriyle olan örüntüsünü okuyucumuza göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz üzere önce kavramlara dikkat ediyoruz. Sonra cümle yapımıza, sonrasında ise paragrafların örüntüsüne dikkat etmemiz gerekiyor. Yani biz paragrafa girerken meseleyi daha da girifleştirecek bir şekilde durumu izah ediyorsak o zaman biz bunu aydınlatmak yerine karartmış oluyoruz. Onun için yazımın amacı karartmak değil, tam tersine anlaşılmayan noktaları daha berrak bir hale getirmek olmalıdır. Şimdi teknik dilde ifade edilen şeyleri insanların anlayacağı bir dille ifade etmek, önceki müzakeremde de söylediğim üzere meseleyi basitleştirmek için değil, meselenin karşı taraf açısından
anlaşılır bir boyuta gelmesi için uygulanan bir tekniktir. Ve bunu yaparken bizim temel amacımız ne? İşte aşama aşama o anlam basamaklarını bir yukarıya doğru çıkartmak diyebiliriz. Ve tabii metne başladık. Kavramlarımızı netleştirdik. Varsayımlarımızı ortaya koyduk. Bu varsayımlarımıza doğru bir yazım şeması çizdik. Ve temelde de aslında kendimizi ifade etmeyi ve anlatmak istediklerimizi en temel, basit ve net dille ifade etmeye çalıştık. İşte bir yazım tekniğinde olması gerekenler aşama aşama kendi içerisinde ilerlediğinde bizim de o şemaya bağlı kalmamızla daha açık ve net bir yazım sistemi ortaya koymuş oluyoruz. Ben bugünkü müzakeremi de burada bitiriyorum. Bir sonraki müzakeremizde dolambaçlı cümle yapısından kaçının başlığını sizlerle müzakere edeceğiz. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.